Hiç düşündünüz mü? Eğer bugün verdiğiniz en küçük karar farklı olsaydı, hayatınız nasıl olurdu? Belki başka bir şehirde yaşıyor olurdunuz. Belki tamamen farklı bir meslek seçmiş olurdunuz. Belki de şu anda bu videoyu bile izlemiyor olurdunuz. Peki ya size şunu söylesem? Belki de gerçekten başka bir yerde, başka bir evrende bu alternatif hayatların hepsi yaşanıyor olabilir. Belki şu anda evrenin başka bir köşesinde sizinle neredeyse aynı olan bir insan farklı bir seçim yapmış ve bambaşka bir hayat sürüyor. Kulağa bilim kurgu gibi geliyor, değil mi? Ama modern fizik giderek daha tuhaf bir ihtimali tartışmaya başladı. Evrenimiz tek olmayabilir. Belki de var olan tek gerçeklik bu değil. Belki de sayısız evrenin bulunduğu devasa bir kozmik okyanusun içindeyiz. Bugün birlikte bilimin en gizemli ve en çarpıcı fikirlerinden birini keşfedeceğiz. Çoklu evrenler teorisini. Ve belki de bu yolculuğun sonunda şu soruyla baş başa kalacağız. Gerçeklik sandığımız şey gerçekten tek mi? İnsanlık uzun süre boyunca evrenin yalnızca gördüğümüz kadarıyla sınırlı olduğunu düşündü. Gece gökyüzüne baktığımızda gördüğümüz yıldızlar bize zaten sonsuz gibi görünüyordu. Fakat modern astronomi evrenin sandığımızdan çok daha büyük olduğunu ortaya koydu. Milyarlarca galaksi, her galakside 100 milyarlarca yıldız ve bu yıldızların etrafında dönen sayısız gezegen. Bu devasa tablo bile insan zihnini zorlamaya yetiyor. Ama bazı fizikçiler bunun bile yeterince büyük olmayabileceğini söylüyor. Çünkü belki de gördüğümüz evren çok daha büyük bir yapının sadece küçük bir parçası. Bu fikrin temelleri aslında oldukça ilginç bir yerden geliyor. Evrenin başlangıcıyla ilgili araştırmalar. Bilim insanları evrenin yaklaşık 13 milyar 800 milyon yıl önce gerçekleşen büyük bir kozmik genişleme ile başladığını düşünüyor. Bu olaya büyük patlama adı veriliyor. Ancak bazı teoriler bu patlamanın tek seferlik bir olay olmayabileceğini öne sürüyor. Evren doğarken uzay inanılmaz hızlı bir şekilde genişledi. Bu sürece kozmik şişme adı veriliyor. Ve bazı fizikçilere göre bu süreç yalnızca bir kez gerçekleşmedi. Belki de hala gerçekleşmeye devam ediyor. Şimdi hayal gücünüzü biraz zorlayın. Uzayın bazı bölgeleri genişlerken başka bölgelerde yeni evrenler oluşuyor olabilir. Tıpkı kaynayan bir suyun içinde oluşan baloncuklar gibi. Her baloncuk kendi başına bir evren olabilir. Bizim evrenimiz de bu baloncuklardan yalnızca biri olabilir. Eğer bu doğruysa, o zaman var olan evrenlerin sayısı hayal bile edemeyeceğimiz kadar fazla olabilir. Ama işin en ilginç kısmı burada başlıyor. Çünkü bu evrenlerin her biri farklı fizik kurallarına sahip olabilir. Bizim evrenimizde ışık belirli bir hızla hareket eder. Yerçekimi belirli bir şekilde davranır. Atomlar belirli kurallarla oluşur. Ama başka bir evrende bu kurallar tamamen farklı olabilir. Belki bazı evrenlerde yıldızlar hiç oluşamaz. Bazılarında ise madde dediğimiz şey bambaşka bir yapıya sahip olabilir. Daha da ilginci, bazı teorilere göre başka evrenlerde bizimkine çok benzeyen dünyalar da olabilir. Hatta bazı fizikçiler matematiksel olarak şunu tartışıyor. Eğer evrenler gerçekten sonsuz sayıda ise, o zaman bizimkine neredeyse birebir benzeyen başka evrenlerin de var olması gerekir. Bu da şu tuhaf ihtimali doğurur. Belki de bir yerde sizinle tamamen aynı görünen bir insan şu anda başka bir hayat yaşıyor. Bu fikir ilk başta biraz rahatsız edici gelebilir. Çünkü gerçekliğin tek olduğu fikrine alışkınız. Ama bilim tarihi bize önemli bir ders öğretti. Evren çoğu zaman hayal edebileceğimizden daha garip çıkıyor. Bir zamanlar dünyanın evrenin merkezi olduğu düşünülüyordu. Daha sonra bunun doğru olmadığı anlaşıldı. Bir zamanlar galaksimizin evrendeki tek galaksi olduğu sanılıyordu. Sonra milyarlarca galaksinin var olduğu keşfedildi. Belki de şimdi sırada daha büyük bir keşif vardır. Çoklu evren fikri yalnızca kozmolojiyle sınırlı değil. Kuantum fiziği de bu konuda ilginç ipuçları sunuyor. Kuantum dünyasında parçacıklar bazen birden fazla durumda aynı anda bulunabilir. Bu garip davranışı açıklamak için ortaya atılan yorumlardan biri çoklu dünyalar yorumudur. Bu yoruma göre bir parçacık farklı olasılıklar arasında seçim yapmaz. Bunun yerine her olasılık ayrı bir evrende gerçekleşir. Bir karar verdiğinizde aslında evren iki farklı yola ayrılıyor olabilir. Birinde o kararı veriyorsunuz, diğerinde vermiyorsunuz. Her ihtimal kendi evreninde gerçekleşiyor. Bu fikir ilk duyulduğunda oldukça çılgın görünüyordu. Ama kuantum fiziğinin tuhaf doğası nedeniyle bazı bilim insanları bu ihtimali ciddiye alıyor.
Elbette burada önemli bir soru ortaya çıkıyor. Eğer başka evrenler gerçekten varsa onları nasıl kanıtlayabiliriz? Şu anda bu sorunun kesin bir cevabı yok. Çünkü başka evrenler bizim evrenimizden tamamen kopuk olabilir. Onlarla doğrudan iletişim kurmamız mümkün olmayabilir. Ancak bazı fizikçiler kozmik arka plan ışınımında ya da uzayın yapısında bu evrenlerin izlerinin bulunabileceğini düşünüyor. Belki evrenimizin bir zamanlar başka bir evrenle temas ettiği bir an olmuş olabilir. Böyle bir temasın bıraktığı izleri arayan araştırmalar hala devam ediyor. Bilim henüz kesin bir sonuca ulaşmış değil. Çoklu evrenler teorisi hala tartışmalı bir fikir. Ama bilimde bazen en büyük ilerlemeler en tuhaf soruları sormakla başlar. Ve çoklu evren fikri insan zihnini derinden sarsan bir soru ortaya koyuyor. Gerçeklik dediğimiz şey gerçekten tek mi? Belki de evren sandığımızdan çok daha büyük bir hikayenin küçük bir parçasıdır. Belki bizim gördüğümüz kozmos, sonsuz bir gerçeklik ağının sadece bir köşesidir. Ve belki de bir gün bilim insanları bu devasa yapının ipuçlarını gerçekten bulacak. Ama şimdilik elimizde yalnızca sorular var. Başka evrenler gerçekten var mı? Eğer varsa onların içinde yaşam olabilir mi? Ve en tuhaf soru, eğer başka bir evrende başka bir siz varsa, o kişi şu anda ne yapıyor olabilir? Belki de gerçeklik düşündüğümüzden çok daha geniştir. Belki de evren yalnız değildir. Eğer bu video evrene bakışınızı biraz olsun değiştirdiyse, videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Çünkü burada evrenin en büyük gizemlerini birlikte keşfetmeye devam ediyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.